Herkese merhaba. Bugün Profesör Doktor İnsu Yılmaz'ın notlarından derlediğimiz çok önemli bir konuya yakından bakacağız. Alerjik hastalıkların tedavisinde adeta bir çığır açan biyolojik tedaviler. Gelin, neymiş bu tedaviler? Birlikte öğrenelim. Belki de yıllardır standart tedavilerin işe yaramadığı, sürekli tekrarlayan ve hayat kalitenizi gerçekten düşüren alerjik sorunlarla boğuşuyorsunuz. Peki ya size bir çıkış yolu olabileceğini söylesem? Evet, doğru duydunuz, alerji tedavisinde resmen bir devrimden, yepyeni bir çağdan söz ediyoruz. Haydi gelin, bu yeni çağın kapısını aralayan biyolojik ajanlar tam olarak neymiş bir bakalım. Şimdi, biyolojik ajanlar aslında tıp dünyası için tamamen yeni bir şey değil. Romatolojiden onkolojiye pek çok alanda zaten kullanılıyorlardı. Ama alerjik hastalıklarda sundukları avantajlar onları gerçekten çok özel kılıyor. Bu tedaviler sorunun tam köküne iniyor. Yani o alerjik reaksiyonu ateşleyen tek bir moleküle odaklanıyor. Vücuda böyle genel bir bağışıklığı bastır komutu vermek yerine sadece o yangını başlatan minicik kıvılcımı hedef alıyor. İşte bu nokta atışı var ya, her şeyi değiştiriyor. Aradaki farkı anlamak için şöyle bir benzetme yapalım. Kortizon gibi geleneksel tedaviler, elinizdeki bütün kapıları açabilen bir maymuncuk anahtar gibi. Evet, iş görüyor ama ilgisiz kapıları da açtığı için istenmeyen etkilere yol açabiliyor. Biyolojik ajanlar ise sadece ve sadece o doğru kapı için özel üretilmiş akıllı bir anahtar gibi. Sadece hedefi vuruyor. Bu da ne demek? Yan etki riski çok daha az demek. Peki, tamam. Bu akıllı anahtarlar harika da tam olarak hangi kapıları açıyorlar? Yani nerelerde, hangi zorlu alerjik hastalıklarda kullanılıyorlar? Hadi gelin şimdi biraz da uygulama alanlarına bakalım. Listenin en başında ağır astım vakaları var. Özellikle de ağır eozinofilik astım, yani belirli bir iltihap hücresinin neden olduğu türü ve ağır alerjik astım. Sürekli kortizon kullanmak zorunda kalan, sık sık atak geçiren hastalar için bu tedaviler gerçekten de bir dönüm noktası olabiliyor. Peki ne sağlıyor bu tedaviler? 3 tane çok önemli faydası var. 1. Hastaların kortizon bağımlılığı azalıyor. 2. Atakların sıklığı düşüyor. Ve 3. Ki belki de en önemlisi, astım tamamen kontrol altına alınıyor. Hatta kaynak notlarda da belirtildiği gibi doğru hastada doğru ilaçla başlandığında sonuçlar gerçekten de yüz güldürücü oluyor. Şöyle bir bilgi vereyim. Dünya genelinde ağır astım için onaylanmış 6 farklı biyolojik tedavi var. Peki Türkiye'de durum ne? Bizde bu tedavilerden 3 tanesi hem ruhsatlı hem de SGK tarafından geri ödeme kapsamında. Bu da tabii hastalar için müthiş bir haber. Başka nerede kullanılıyor derseniz, hayatı insana gerçekten zindan edebilen kronik rahatsızlıklar var. Mesela o, bitmek bilmeyen kaşıntılarla ve kabarıklıklarla giden, en yüksek doz antihistaminiklerin bile fayda etmediği kronik ürtiker ya da özellikle çocuk ve gençlerde gördüğümüz, kremlerin, merhemlerin yetersiz kaldığı o inatçı atopik dermatit vakaları. İşte bu durumlarda da biyolojik tedaviler başarıyla kullanılıyor. Ve gelelim nazal poliplere. Biliyorsunuz bazen ne kadar tedavi edilirse edilsin, hatta ameliyat bile olunsa o polipler geri gelebiliyor. İşte bu tip dirençli vakalarda biyolojik tedaviler artık dünya çapında onaylanmış bir seçenek. Düşünsenize, hastaları sürekli ameliyat olmaktan kurtarabilecek bir yöntem bu. Ama burada çok önemli bir pratik detay var. Türkiye'de nazal polip tedavisi için ruhsat almış bazı biyolojik ajanlar olsa da bunlar ne yazık ki henüz Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesinde değil. Bu da tabii ilaca erişim konusunda önemli bir nokta. Peki, diyelim ki bir hasta bu tedaviye başlayacak. Süreç nasıl işliyor? Onu ne bekliyor? Biraz da işin bu pratik kısmına bakalım. Herhalde akla gelen ilk soru şudur. Tedavi ne kadar sürecek? Ömür boyu mu kullanılacak? İşte bu konuda açıkçası henüz dünya çapında tam bir fikir birliği oluşmuş değil. Tedavinin süresi tamamen kişiye özel olarak belirleniyor. 3 temel şeye bakılıyor. 1. Hasta tedaviye ne kadar iyi cevap veriyor? Bu en önemlisi. 2. Kullanılan ilacın güvenlik profili nasıl? Uzun vadede bir sıkıntı yaratır mı? Ve 3. Sürekli yeni çalışmalar yapılıyor. Oradan gelen güncel veriler ne diyor? Yani kısacası öyle herkese uyan standart bir şu kadar ay kullanacaksın diye bir şey söylemek mümkün değil. Şimdi gelelim belki de en önemli konuya. Bütün bu teknik detayları, molekülleri bir kenara bırakalım. Bu tedaviler bir insanın hayatını somut olarak nasıl değiştiriyor? Kısaca özetlemek gerekirse olay şu. Elimizde hem klinik olarak çok etkili hem de oldukça güvenli bir tedavi var.
Bu ikisi bir araya gelince ne oluyor? Tedavisi en zor alerjik hastalıklarda bile artık çok güçlü bir silahımız oluyor demektir. Ve belki de tüm bu anlattıklarımın en umut verici mesajı bu. Eğer doğru hasta seçilirse, doğru hastalık için kullanılırsa ve tabii ki bu işi bilen, deneyimli bir ekip tarafından uygulanırsa, bu tedaviler sadece belirtileri ortadan kaldırmıyor. Hastanın bütün yaşam kalitesini kökten değiştirebiliyor. Peki, hedefe yönelik bu akıllı tedaviler acaba alerji tedavisinin geleceği mi? Bir gün tüm alerji tedavilerinin standart bir parçası haline gelecekler mi? İşte bu, tıp dünyasının önümüzdeki yıllarda cevaplayacağı en heyecan verici sorulardan biri olsa gerek.